Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gül. Kış için dolma biber aldım ve hemen hazırlıklarıma başlıyorum. Sizler dolma biberi nasıl saklıyorsunuz? Dondurucuda mı, kurutarak mı, kızartarak mı, fırınlayarak mı? Şimdi dolma biberlerimi temizlemeye başlıyorum. Yıkama işlemini saplarını ayıkladıktan sonra yapıyorum. Birkaç kez sudan geçiriyorum. Böyle aletlerle biberlerimizi temizliyoruz. Saplarını çöpe atmıyoruz. Bir kenarda bekletelim. Saplarıyla farklı fikirler uygulayacağız. Eski yöntemler parmağımızla böyle bastırarak çıkartıyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. Önemli olan ayıklama esnasında biberleri patlatmamaya çalışmak. Biberin daha üçte birini ayıkladım ve bu kadar sap çıktı. Bunları bir kenara ayırıyorum. Bu esnada bazen biberler patladı ve bazen de biberlerde böyle küçük yaralar var. Onları daha sonrasında küçük küçük doğrayarak poşetin içerisine alıyorum ve onu da dondurucuda saklayacağım. Yani hiçbir şeyi israf etmiyoruz, hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Fırın tepsilerinin içerisine yağlı kağıtlarımı serdim ve biberleri dizmeye başlıyorum. Ben biberleri ağzı aşağı gelecek şekilde dik olarak yerleştirdim. Dilerseniz yan tarafa da yatırabilirsiniz. Çok fazla biber olduğu için tepsiye daha fazla biber alsın diye bu şekilde yerleştirdim. Diğer dizme şeklini de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok fazla yer tutuyor. Bunları tekrar ağzı aşağı gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi ayçiçek yağıyla hepsini yağlıyorum. Yağlama işlemini muhakkak yapıyoruz. Yağlamadan fırınlamayalım. Dilerseniz zeytinyağıyla da yağlayabilirsiniz. Bütün biberleri tek tek yağlayalım ve 200 derecelik fırında biberlerin üzerleri kızarıncaya kadar tutalım. Dolma biberi daha önce güneşte birkaç gün tutarak buzdolabı poşetlerine yerleştiriyordum ve dondurucuya atıyordum. Fırınlama daha lezzetli oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Biberler fırında kızarırken diğer yandan bu patlamış olan biberleri değerlendirelim. Bunları küçük küçük dilimleyeceğim. Biberlerin bazı yerlerinde küçük yaralanmalar veya küçük küçük lekeler olabiliyor. Bunları kesip atarak biberin diğer kalan kısımlarını değerlendirelim. Tabii ki bunları çöpe atmıyoruz, asla israf etmiyoruz. Biberleri doğrama esnasında çekirdekleri kalabiliyor. Bunları tabii ki çok güzel yıkamaya gerek yok. Çekirdekleri kalabilir. Bunlar çok şifalı. Ayrıca bu çekirdekleri de çok fazla atmamak gerekiyor. Bunları da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Biberin çekirdeklerini de yemekte kullanmak oldukça faydalı. Biberlerimi buzdolabı poşetine dolduruyorum. Dilerseniz küçük küçük böyle saklama kabları alabilirsiniz ve biberleri onlara doldurabilirsiniz. Birer yemeklik olursa daha pratik oluyor. Patlayan biberlerimiz çok fazla değilse bugünkü yemeklerde de kullanabiliriz. Derin dondurucuya atmaya gerek kalmaz. Ama çok fazla ise tabii ki dondurucuya atmakta fayda var. Bu arada fırını da sık sık kontrol edelim. Biberler çok fazla yanmasın. Çok fazla yandığı zaman hiçbir anlamı kalmaz. Çok az da pişirmeyelim. Hafif yüzü kızarınca yeterli oluyor. Fırını kontrol ettikten sonra şimdi biberlerin saplarına gelelim. Bunları bir kasenin içerisinde biriktirdim ve üzerine bir miktar normal çeşme suyu dolduruyorum ve üzerini bir tabakla kapatıyorum ve gölge serin bir yerde bir gün bekletiyorum. Bu arada biberlerim pişti. Çatalla kontrol ediyorum. Oldukça yumuşamış. Şöyle göstermek istiyorum. Asla kırılmıyor. Bunları tabii ki saklama kaplarında saklamakta fayda var. Ama derseniz ki ben buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Tabii ki buzdolabı poşetine de yerleştirebiliriz. Kişi sayısına göre ayarlıyoruz. 2 tane yeterli oluyor. 4 kişilik bir aileye 8 tane biber yeterli oluyor. Biber çok küçükse sayıyı artıralım.
Bir kişi 3 veya 4 tane dolma yiyebilir. Buna göre poşetlere veya saklama kablarına yerleştirelim. Fırında kızartarak dondurucuda saklama yöntemini daha önce yapmadıysanız eğer muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü üzeri kızardığı için çok lezzetli oluyor. Daha önce ipte kurutuyorduk ya da dışarıda 2-3 gün kuruttuktan sonra derin dondurucuya alıyorduk. Onlar çok lezzetli olmuyordu. Ama bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzetini muhakkak fark edeceksiniz. Kış hazırlıklarında dondurucuya çok fazla yiyecek koyduğumuz zaman bazen yer kalmıyor. O durumda da konserve yapabiliriz. Yine biberleri kızarttıktan sonra kavanozlara dolduralım. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra tencereye dizelim. Üzerini geçinceye kadar su koyalım ve 20-25 dakika kadar kaynatalım. Kapakları içerisine çektiği zaman olmuş demektir. Konserve yapmak da dondurucusu olmayanlar ya da dondurucusunda yer kalmayanlar için oldukça kolay, pratik bir yöntem. Kavanoza kişi sayısına göre yine dolma biber yerleştiriyoruz. Dilerseniz yarım kilogramlık kavanozlar, dilerseniz 1 kilogramlık kavanozlar tercih edebiliyorsunuz. Paketlediğim biberleri şimdi dondurucuya götürüyorum. Aralarına muhakkak kağıt havlu yerleştirelim. Böylece birbirine yapışmaz. Şimdi bir gün beklemiş olan biber saplarımıza dönelim. Biber saplarındaki bütün vitaminler suyun içerisine çıktı ve bu suyu değerlendiriyoruz. Peki nasıl değerlendirebiliriz? Evde yetiştirmiş olduğumuz bitkilerimiz vardır ya da binanın önündeki ağaçlar, çam ağaçları, meyve ağaçları ya da bahçeniz var ise eğer, fidanlarınız var ise eğer bu suyu onların diplerine döküyoruz. Bu oldukça vitaminli oluyor, gübre yerine geçiyor. Meyve kabuklarını, sebze artıklarını asla çöpe atmıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Birkaç gün suyun içerisinde beklettikten sonra süzerek kullanıyoruz. Hatta benim patlıcan kabuklarım da vardı. Onun içerisine de su döktüm ve bir gün beklettim. Suyunu tekrar süzüyorum ve bu suyu bitkilerimde, fidanlarımda kullanıyorum. Bugünkü videomun da yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Video ile alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmından yazabilirsiniz.